Merhabalar sevgili dostlar, hoş geldiniz 7 Kasım Pazartesi gününe. Bugün gökyüzünde neler var? Aslında bugünden ziyade bu hafta çok önemli bir hafta olacak. Yılın en önemli haftasına başlıyoruz. Tutulma haftası, yılın son tutulması ama en güçlü tutulması olacak. Dönemsel olarak böyle 6 ay boyunca da bizi etkileyecek ve bugün pazartesi günü sabah 08.14'te Ay Boğa burcuna geçerek bu tutulma etkilerini aktifleştiriyor sevgili dostlar. Bugün gökyüzünde neler var? Ay Boğa burcunda olduğuna göre bugün direkt hem kendi özel hayatımız ve ilişkilerimizle olan kontaklarımız gündemde olacak. Özellikle dikkat etmemiz gereken çok önemli bir açı var bugün. Venüs-Satürn karesi aktif olacak. Bilhassa ilişkilerde çatırdamalar getiren bir açıdır. Anlaşmazlıklar getirir. Baskı kurulan ilişkilerde bazı ayrılmalar söz konusu olabilir arkadaşlar. Çünkü tutulmanın da artık çok önemli bir ayağındayız. Yani bugün çalışıyor o etkiler. Onun yanı sıra bugün harcamalarla ilgili konulara da dikkat edin. Para harcamaları bakımından da bugün enteresan gelişmeler olabilir. Yani paran varsa tabii ki harcayacaksın. Ama bazı ödemelerle ilgili konularda da bazı kaynaklar bulmakta zorluklar çıkabilir. Sonuç olarak bugün para hanesinde bir retro Mars var. O bizi geri plana düşürebilir. Harcadığımız parayı yerine koymakta veya harcamamız gereken, ödememiz gereken en azından diyelim bazı bu gibi gelir kaynaklarında sıkıntılar, zorluklar olabilir. Orada zorlanabiliriz ve yakın çevre ilişkilerimizi oldukça zorlaştıran günler yaşıyoruz. Bugün daha da önemli bu. Biliyorsunuz Mars ikizlerde ya bizim yakın çevre ilişkilerimize işaret ediyor. Öncelikle mesela kardeşlerimizi, işte kuzen, yeğen bunların hepsi bu alana giriyor ve komşuluk ilişkileri bu alanlarda zıtlıklar çok olur. Burada kavgalar çok çıkabilir. Gerçekten damarına basar ya bazen insana, bazı insanlar böyle zor insanlar vardır ki bu dönem, bugünlerde öyle insanlar birazcıktan fazla ortalığa çıkacak. Gaza gelmeyin, tahrik olmayın, kavga çıkmasın, uzaklaşın, nefes alın. Gerçekten bu Mars'ın ikizler hali tam böyle kavgaya meyilli yerler. Efendim yalan, dolan, iftira gibi durumlar olabilir. Kendini aklamak da çok zor olur. Hani kendini aklayana kadar sinirden ölürsün. Bu sefer kendini tutamazsın. Yani işte Allah korusun insanın elinden de bir kaza çıkabilir. Öyle durumlara dikkat edin çünkü ay da boğada. Sabırlı evet ama burasına geldiği zaman boğanın sabrını da hiç kimse karşılayamaz açıkçası. O yüzden bugün ilişkilere, her türlü ilişkiye ama lütfen dikkat edin. Bir de parayla olan bağlarımıza lütfen dikkat edelim. Ortaklı işler ve evlilikler de bugün bir takım hızlı gelişmelere sahne olabilir. Sevgili dostlarım ve bugün mesela sevdiğimiz insanlar, birlikte çalıştığımız, ortak iş yaptığımız insanlar, onların sağlıkları veya iş yerinde çalıştığımız yerlerle olan bağlarımızda bir yeni durumlar olabilir. Bu gündemler de oldukça fazla bugün. Şimdi Merkür ve düğümlerin de bir karşıtlığı var. Bu da Merkür zaten Akrep burcunda sinsilik, araştırma, böyle gizli gizli yapılan şeyler, düşmanlıklar. Bakın düşmanlıklar da kazanabiliriz. Lütfen dikkat edin. Evet uzak dururken gözünüz kulağınız açık olsun lütfen. Bugünlerde düşmanlıklar çok fazla ön planda olabilir. Düşmanlıklara karşı da siber suçlara karşı da efendim maillerinize, telefonlarınıza, elektrikli elektronik eşyalarınıza bunları da daha bir koruyucu, kollayıcı olun sevgili dostlar. Gerçekten güzel haberler vermiyorum biliyorum ama hem pazartesi hem salı aslında cumaya kadar çok da böyle harika açılar yok. Ama bizim güzel saatlerimiz var. Bizi hayata bağlayan hatta bazen hayat kurtaran saatimiz. Evet bugünkü İlk saatim 11.48'de arkadaşlar. Bilhassa bu mahkeme hukuki işler dedim mesela evlilik, ortaklık veya eşle ilgili bir sorun veya hayat arkadaşınızla ilgili bir sorun var ya da yok ya da güzel bir jest yapmak istiyorsunuz. İşte bu saati kullanabilirsiniz. Bu saat daha olumlu kapılar açabilir. İkinci saatim 17.54'te. Bu da bizim için uyumlu, güzel gelişmeler getirebilir ki özellikle bugün dediğim gibi
bankalarla ilgili veya parayla ilgili bir sorunuz varsa, mesela eşinizle anlaşamadığınız bir noktada karar veremiyorsunuz. Mesela bu saatler daha uyumludur. Bir yere girişimde bulmak için, yine haber vermek için veya yine bu saat güzel. Diğer saatim 01.48 gece saatlerine denk geliyor. Bu gece saatlerine denk gelen de en azından rahat bir uyumak için, tutulma artık yavaş yavaş geliyor. Bir tütsü yapın, meditasyon yapın, dua edin, ibadet edin, ne yaparsanız. Ve lütfen suyla çok fazla iç içe olun. Özellikle bugünlerde, çünkü stresli, gergin. Ay tutulmaları en çok duygularımızı zorlar. Yani en ufak küçük bir şey bile normalden 1000 kat daha ağır gelir, taşıyamaz insan. Duygularımız çok etki aldığı için kendimizi ferahlatmanın yolunu bulmalıyız. Sık sık duş alabilirsiniz. Suyla daha çok haşır neşir olmanızı tavsiye ederim. Mesela büyük böyle kavanoza veya herhangi bir taslara su koyun. İçerisine tuz doldurun. Onu evinizin her odasına koyun. Ofisinize koyun. Yani bu gibi ritüeller çok iyidir. Mesela tütsü yapın. Ada çayı mutlaka bol bol yakın. Arkadaşlar, bu gerçekten mükemmel bir rahatlatıcı bir şey. İşte müzik dinleyin mesela, sakinleştirici. Bunlar bizim psikolojik olarak yatıştıran, özellikle de negatif enerjiyi de tabii ki dağıtan unsurlar. Tuzu suyu geçen ay da söylemiştim. Deniz tuzu, kaya tuzu, her ikisi de olabilir. Hangisine rahat ulaşabilirseniz bunu yapmanızı öneriyorum arkadaşlar. Mum yakın mesela. Kendinizi medite etmeye çalışın. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. En kötüsünü beklediğimiz anda bile bazen bir mucize gerçekleşebilir. Bu tutulma Uranüsyen. Çok zorlayıcı görünse de 2 gün sonra her şey birdenbire değişebilir. Yani öyle bir denge unsuru var şu an gökyüzünde. Gözüktüğü gibi olmayabilir. Kontrol edemeyebiliriz. O yüzden ne kötümser olalım, ne çok büyük beklentiler içerisinde olalım. Dediğim gibi her an koşulların değişebileceği, tersine dönebileceği günler yaşıyoruz. Şu Mars retrosuna dikkat edin. Kimseyle dalaşmayın sevgili dostlarım. Yarın yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada haftalık burç yorumlarınızı bu hafta çektim. Çünkü önemli bir hafta. İzleyin arkadaşlar, izletin. Bu ay çok önemli. Özellikle çok etki alan arkadaşlar tedbir amaçlı bence seyretsinler, izlesinler. İzlemeyenlere de tavsiye edin sevgili dostlar. Evet, şimdi tekrar hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın.